Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Instagram'da bana en çok sorulan sorulardan birinin cevabını bulacaksınız arkadaşlar. Erkeklerin gözünü kamaştıran ve size aşık olmalarını sağlayacak 4 büyüleyici davranış hakkında çok önemli bilgiler vereceğim. Güzel insanlar, vereceğim bilgiler erkekler için uğraşmanız demek değildir. Aksine bu bilgiler erkek doğasını çok iyi anlamanızı sağlayacak ve yorulmanıza gerek kalmadan sizi etkileyici bir kadına da dönüştürecektir. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hiç vakit kaybetmeden geçelim konumuza. İşte erkeklerin gözünü kamaştıran kadınların 4 büyüleyici özelliği. Birinci maddemiz, erkek az çaba sarf etse bile çaba sarf ettiği konularda desteklendiğini hissettiğinde kendini size daha fazla açmaya başlayacaktır. Bu süreçte sabreder ve devamlı bir beklenti halinde olmazsınız. En zor erkeğin bile gözünü kamaştıran bir kadına dönüşmek için önemli bir aşama kaydedersiniz. Değerli arkadaşlarım, sizler kadınsal doğanız gereği erkek istemese bile bazı konularda aşırı çaba sarf ettiğiniz için bu sizde ister istemez bir beklenti oluşturuyor ve ileriki süreçlerde kendinizi daha fazla tüketerek daha da fazla emek sarf ettiğiniz için erkeği ikna edebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama bu durum tam tersi bir etki gösteriyor. Burada düşündüğünüz şey erkeği önemsediğiniz ve bu yaptıklarınıza karşılık size cevap vermesi gerektiğiken erkeğin buradan tek çıkardığı şey ben istemeden kendini benim için ne kadar da çok zorluyor, tek derdi beni elde etmek düşüncesi olacaktır. Bu sürecin sonunda da tek düşüneceğiniz şey bu erkeklerin hiçbirine iyilik yaramaz, en iyisi hiçbir şey yapmadan sadece onları aşağılamak demek olacaktır arkadaşlar. Eğer bu dengeyi gözetmez ve olumlu ya da olumsuz şekilde aşırı bir şekilde giderseniz maalesef mutluluğu değil de savaşı seçmiş olursunuz. Değerli arkadaşlarım, savaşçı ve ders verme odaklı bir davranış tarzına da erkeklerin vereceği tek cevap daha aşırı bir şekilde tepki vermek olacaktır. Bu maddede söylediğim şey erkeklerin istedikleri gibi davranmak için kendinizi feda etmeniz değildir. İlgiyi, sevgiyi koşulsuzca ve erkek hiçbir şey yapmadan vermekten vazgeçmenizdir arkadaşlar. Bu sizi hem daha değerli yapacak hem de erkeğin sizi daha fazla istemesine neden olacaktır. Peki bu davranış tek başına yeterli midir? Tabii ki hayır. Geçelim diğer maddemize. İkinci maddemiz, erkeklerin gözünü kamaştıran kadınlar erkeklerin kendilerini anlamaları için sessizliği seçmezler. Zorlama ilgi beklemezler ve hayata dair istekleri konusunda net olabilirler. Değerli arkadaşlarım, erkekler doğaları gereği bir şey isteme konusunda son derece başarısızdır. Sizler kadın doğanız gereği bu duruma bir anlam veremiyor olabilirsiniz. Ama bu doğasal farklılıkları bilmek, ilişkiler konusunda sizin için çok büyük bir avantaja dönüşecektir. Erkeklerin doğası sadece ihtiyaçları olduğunda yardım istemeye gerekli görüyor. İlişkilerde yaşanan sorunların büyük bir kısmı da bu doğaların çatışması sonucunda yaşanıyor arkadaşlar. Çoğu kadının karşısındaki erkeğe karşı sen beni hiç anlamıyorsun demesi de bundan kaynaklanıyor. Erkeğin bu noktadaki düşüncesi yardıma ihtiyacı olduğunda mutlaka bunu bana söyler. Sizin düşündüğünüz şey de beni hiç düşünmüyor olacaktır. Bu noktada bazı beklentilerinizi net bir şekilde ifade etmek çok mantıklı olacaktır. Ama bunu yaparken ilişki konusunda erkekten bir garanti isteme hatasına kesinlikle düşmeyin. Net olacağım derken ya bana ciddiyetini ispatla ya da senden ayrılırım derseniz eğer bu bir netlik değil, zorlamadır. Ama hayata dair konularda size yardım etmesini istediğiniz bir konuda bu konunun üstesinden gelemiyorum bana yardım eder misin demeniz erkeğe kendini önemli ve güçlü hissettirecektir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Birçok videoda da bu konularda örnekler vermiştim. Değerli arkadaşlarım, erkekleri cezalandırma yöntemi bu konularda asla işe yaramayacaktır. İsteklerinize dair beklentileriniz karşılanmayınca onu cezalandırmak için her girişiminize mutlaka tepkisel davranacaktır. Bu cezalandırma yönteminiz sessizlik olursa inatla sizi aramayacak. Yönteminiz bağırıp çağırmak, aşırı sinirlenmek olduğunda da erkek bilinçli olarak bu döngüyü tekrar etme eğilimi gösterecektir. Hocam onu yapma bunu yapma ne yapacağız şaşırdık diyebilirsiniz. Ama burada size tek söyleyeceğim şey dengeyi korumak ve aşırılıklardan kaçınmak olacaktır. Geçelim 3. maddemize. Erkeklerin gözünü kamaştıran kadınların lügatında beni kesinlikle anlamaya çalışacaktır ve beni seviyorsa bir şey söylemesem bile bunu mutlaka yapar gibi zehirli bir düşünce asla yoktur. Değerli arkadaşlarım, doğanız gereği her konuyu ne kadar sevildiğinizi ölçmek için bir işaret olarak kullandığınız zaman bu süreç ilişkinizi zehirleyen bir sürece de dönüşecektir. Gerçekten sevilip sevilmediğinizi merak etmek sizin açınızdan gayet makul bir durumdur. Ama erkeğin her yaptığını, her söylediğini içselleştirip
bunu sevilmemeye yormak ve bu konuda erkekten adım atmasını beklemek yapılan en büyük hatalardan biridir. Çoğu kadın arkadaş günlük olarak yaşanan sıradan olayı bile sevilmediğine yorumlayarak bu konuda erkeğin kendisini ikna etmesi için beklentiye giriyor ve bunu bazen günlerce, aylarca devam ettirebiliyor. Kadınların bu davranışlarını erkeklerin geneli asla anlamadığı için kadınları olmayan bir şeyden sorun çıkardıkları için suçlamaya başlıyorlar. Bu tartışmaların sonu da hiçbir zaman gelmiyor arkadaşlar. Bu konuda erkekle aranızda bir konuşma geçtiğini varsayalım. Erkek kendince sıradan bir şey söylediğini düşünürken siz bu konuda birden alındınız. Burada yapacağınız şey hemen kendinizi geri çekerek özür diletmeye çalışmak olursa aynı şeyleri bilinçli bir şekilde ısrarla yapmaya devam edecektir. Burada en uygun davranış tarzı onun söylediği şeyle ne kastettiğini açıklamasını uygun bir dille istemektir. Zaten bir yanlış anlaşılma varsa erkek bunu mutlaka düzeltecektir. Ama yok, tam tersi bir şekilde beni seviyorsa benden özür dilemek zorunda, beni anlamak zorunda, sonuçta ben yanlış anladım diyorsanız ilişkinize ileriki süreçte elveda demek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medyada sizlere yalan yanlış paylaşımlarla erkeklerin her şartta sizi anlaması gerektiği ve bunun için kendinizi ifade etmemeniz gerektiği şeklinde çok yanlış paylaşımlar yapılıyor. Lütfen erkek doğasını hiç bilmeyen kişilerin sadece egonuzu beslemeye yönelik yaptığı bu bilgilendirmeleri asla dikkate almayın. Emin olun ki sadece anlaşılmayı isteyip de erkekleri anlamayı kesinlikle tercih etmeyen kadınların erkeklerin gözünde asla bir değeri olmuyor. Erkeklerin gözünü kamaştıran kadınlar bu noktada erkeğin sevgisini sürekli test etmeye çalışan değil, daha uyumlu ve anlayışlı kadınlardır. Buna da emin olabilirsiniz. Eğer bu söylediklerimi yapıp da erkeğe hiçbir şekilde yaranamıyorsanız o erkeğin de yanlış bir erkek olduğunu kesinlikle anlayabilirsiniz. Peki sadece bu söylediklerimi bilmek yeterli mi? Tabii ki değil arkadaşlar. Bir sonraki maddeye geçmek istiyorum. Dördüncü maddemiz, erkeklerin gözünü kamaştıran kadınlar erkeklerin kendilerince yaptıkları önemli fedakarlıkları yok saymayacak kadar ince düşüncelidirler. Değerli arkadaşlarım, bu konuda erkek doğasıyla kadın doğası birbirinden çok farklıdır. Erkekler kadınlara karşı yaptıkları önemli fedakarlıkları daha büyük görürken sıradan şeylerin o kadar da önemli olmadığını düşünüyorlar. Sizlerde ise durum şu şekilde: erkeğin her yaptığının bir anlamı olduğunu düşündüğünüz için, her yaptığına sevme ya da sevmeme anlamı yüklediğiniz için bunların ortalamasına bakarak size önem verilip verilmediği gibi bir karara varıyorsunuz. İşte erkeklerin doğasını iyi bilen kadınlar bu noktada erkeğin kendince yaptığı büyük şeyleri takdir ederek yaklaştıkları zaman diğer ayrıntılara da önem vermesine katkıda bulunmuş oluyorlar. Bunu yapmayıp da iyi ki bir şey yaptın ya, onu her erkek yapar zaten, amma da abarttın, zaten bunları yapmak senin görevin, sevgilimsen, eşimsen bunları yapmak zorundasın gibi horlayıcı bir bakış açısıyla erkeğin yaptıklarını küçümseyen kadınlar maalesef ki erkeklerin en uzak olduğu kadınlara dönüşüyorlar. Değerli arkadaşlarım, bu söylediğim 4 maddeye göre erkekleri değerlendirir ve bakış açılarına bu şekilde anlam yüklerseniz gerçekten onların gözünü kamaştıran kadınlara dönüşmeniz çok kolay olacaktır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın, seviliyorsunuz.